Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sufle yapacağız. Hem fırında, hem ocakta, hem de airfryer'de pişireceğim. Aynı tarifi 3 farklı şekilde göreceksiniz. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 100 gram tereyağımızı ocakta eritip tekrar getirelim. Tamamen erimiş olsun ama çok kaynatmayın. Yani şöyle erimesi yeterli. Eridi, ocaktan alıyorum. Kullanacağım çikolata, ben çikolata olarak bitter çikolata kullandım. Tavsiyem bitter kullanmanız ama sütlü veya bitter karışık da kullanabilirsiniz. 100 gram bitter çikolatayı erimiş olan tereyağın içerisine dökelim ve şöyle bir karıştıralım. Onun sıcağıyla o zaten eriyecektir. Çikolatayı ekledik, bakın erimeye başladı bile. Çikolatalı tereyağımızı kenara alalım. Bu arada benim eklediğim çikolataların rengi böyle pullanmış gibiydi. Çünkü buzluktan çıkardım. Bozulmuş sanmayın. Sufle kapları olarak varsa orijinal kabınız, sufle kabınız kullanabilirsiniz. Ama yoksa hiç tereddüt etmeyin. Bir kahve fincanı, bir Türk kahvesi fincanı veya bir kase olur. Ben burada bütün çeşitleri size gösteriyorum. Küçük bir kase. Önemli olan porselen olması. Porselen ısıya dayanır. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ben hem fincan hem sufle kaplarıyla sufleyi yapacağım. Suflelerimizin, kaplarımızın iç kısımlarını hiç boş yer kalmayacak şekilde tereyağı ile hepsini yağlayalım. Yani kıyısını, köşesini unutmayın lütfen. Çünkü ters çevirerek servis yapacaksanız yapışmaması gerekli. Bütün kapları aynı şekilde tereyağı ile yağladım. Şöyle bir tepsiye alıyorum ve biliyorsunuz hemen buzdolabına alıyoruz. Suflemiz pat diye çıksın diye. Kaplarımız hazır, buzdolabına alıyorum. Ve kasemize 1 yemek kaşığı dolusu kakaomuzu ekleyelim. Yani kuru malzemeleri önceden bir ekleyip karıştırıyoruz. 3 yemek kaşığı şeker. Aslında tarif çok pratiktir. 1'den 5'e bir sufle. Yani bütün ölçüleri kaşıkla yapıyoruz. Ama ben gram ölçüsü olarak unu veriyorum. Un çok önemli. Un yaklaşık 70 gram tuttu. 4 yemek kaşığı unumuzu da ilave edelim. Hepsini ekledik, kuru malzemelerimizi. Bir tel çırpacakla karıştıralım. Hepsi birbirine güzelce geçişmiş olsun bu şekilde. Şimdi sevgili arkadaşlarım, çikolatamız kenarda beklerken tamamen eridi. Yani hiçbir topaklı çikolata kalmamış olsun içinde. Zaten 1-2 dakikada komple eriyor. Tarifimize, yani hazırlamış olduğumuz kuru malzemelerimize 5 yemek kaşığı süt, yani kullandığınız yemek kaşığı hep aynısı olsun, değiştirmeyin ki ölçünüz şaşmasın. 5 yemek kaşığı sütümüzü ilave edelim. 2 tane yumurta ve ocakta eritmiş olduğumuz tereyağlı çikolatamızı da komple içine ilave ediyoruz. Çikolatamızı da ekledikten sonra bu aşamada arzu ederseniz bir mikser kullanabilirsiniz. Elektrikli bir mikser, ama ben kullanmadım. Bir tel çırpacakla bütün harcı pürüzsüz hale getiriyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, bu sufleyi yapıp sufle kaplarına da doldurup buzdolabına alabilirsiniz. Yani sabahtan yapıp akşam misafiriniz geldiğinde sadece fırınlayıp veya ocakta pişirip verebilirsiniz. Bu suflenin böyle bir avantajı var. Gördüğünüz gibi bu kıvama getirelim. Birazcık tereyağı ve çikolata karıştırma esnasında soğuduğu için böyle sertleşir, gayet normaldir. Hemen şöyle tel çırpacağı temizleyip çıkarıyorum. Sufle kaplarımızı buzdolabına almıştık, tereyağın biraz donması için. Şimdi hazırlamış olduğumuz sufle harcımızı bütün kaplara bir kaşık yardımıyla pay edelim. Siz göz kararı ekleyin. Ben 4 eşit parçaya böldüm. Bu ne kadar hani büyük bir güveç kullanacaksanız 2 tane güveç çıkar. Yani güveç sufle kaplarında. Küçük kaplarda da 4 tane rahatlıkla çıkıyor. Çok güzel görünüyor. Hatta bu şekilde bile böyle yiyesiniz geliyor. Mis gibi de kokuyor. Hemen belirtmek isterim. Burada bir ayrıntıyı daha vereyim. Sufle yaparken size tavsiyem, bildiğiniz ve beğendiğiniz bir çikolata markasını kullanın. Küvertür tavsiye etmiyorum. Bildiğiniz ve sevdiğiniz bir çikolata markasının çikolatasını çikolata olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Hepsini pay ettikten sonra bir tatlı kaşığı yardımıyla yüzeyini şöyle elinizden geldiğince düzeltelim ki pişme esnasında muntazam kabarsın.
Şimdi sevgili arkadaşlarım 2 tane sufleyi fırında pişireceğim. 190 derece alt üst ayarda, fansız ayarda ısınmış fırında 2 tane sufle verdim. Birini 8 dakika, birini 10 dakika pişireceğim. Ve diğer suflemizi böyle bir kaseye dökmüştüm. Bunu da airfryer'de 160 derecede 10 dakikaya verdim. Ve bir suflemizi de kaynamış suyun içerisine ocağı biraz kısıyorum. Bir mutfak havlusuyla olan kapağını kapatıyorum. Onu da suda 12 dakika pişiriyorum. Ve şu anda fırında pişen 8 dakikalık suflemizi çıkardım. Ve hemen şöyle sunuma geçtim. 8 dakika pişirmemin sebebi rafadan sevenler için, yani biraz akışkan sevenler için. Bakın sevgili arkadaşlarım, çok detaylı görüyorsunuz değil mi? Tam orta kısmı bayağı akıyor. Bu akışkan sufle sevenler için 8 dakika 190 derece fırında. 2 dakika daha bekledim. Bu da 10 dakika 190 derece fırında, fark ediyorsunuz biraz daha kabarmış zaten. Bu da rafadan, yani aslında benim sufleyi en sevdiğim budur. Tam orta göbeğinde 2 santimlik bölümün hafif rafadan olması. Ben en çok böyle seviyorum ama akışkan sevenler de 8 dakika pişirmeleri yeterli. Çok güzel görünüyor. Konuşurken ağzım sulandı çünkü tadını biliyordum, kusura bakmayın. Ocakta pişirdiğim sufleyi tam 12 dakika kısık ateşte pişirdim. Onu da tabağa şöyle ters çeviriyorum görmeniz için. Hiçbir sorun olmadan böyle tak diye çıkıyor. Bu da ocakta pişirdiğimiz suflemiz. Çok güzel görünüyor. Yine pudra şekeri serpiyorum ve doku testine geçiyorum. 12 dakika kısık ateşte tencerenin içerisinde suda pişirdim. Suyun kalıbımın yarısı kadar suydu. Yani eklediğiniz kalıbın yarısı kadar su olsun. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir kıvam olamaz. Yani sufleyi aldığınız anda hani ortası böyle su gibi tabağa akıp gidiyor ya. İşte ben onu pek tercih etmiyorum. Ediyorsanız tercih 8 dakika tencerede pişirin. 12 dakikada bu muazzam kıvamı elde ettik. Ve airfryer'de 160 derecede 10 dakika pişirdim. Onu da hemen pudra şekeri serperek doku testine geçiyorum. Artık siz hangisini yapmak istiyorsanız onu yapın. Lezzet hepsinde aynı. Sadece dakikalar değişiyor. Bunu birkaç denemede kendiniz zaten fark edersiniz. Belli bir dakikanızı bilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, yine şahane bir sufle kıvamı. Böyle şarıl şurul akmıyor ama çok da güzel, sıvı, nefis bir kıvamda. Çok sorduğunuz bir soruydu bana. Selva Hanım, sufle tencerede pişer mi? Airfryer'de denediniz mi fırında? Dedim bir video yapayım. Harika ve güvendiğim bir tarifimle 3 farklı şekilde size sufle pişireyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hangi sufleyi nerede denediyseniz lütfen yorum olarak bırakın. Çok severek hazırladığım bir videoydu. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.